Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz endokrinoloji ve metabolizma hastalık uzmanı Profesör Doktor Banu Kale. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok iyiyiz. Çok teşekkürler. Bugün tiroid kanserleri hakkında konuşacağız hocam. En çok kimde görülür ve ne kadar sıklıkta görülür? Evet, tiroid kanserleri çok aşırı gündemde olmayan bir kanser çeşidi. Ama aslında sıklığı oldukça fazla. Toplumda görülme sıklığı %1, %4 arasında. Kadınlarda mesela en sık görülen, ülkemizin verilerine dayanarak en sık görülen meme kanserinden sonraki ikinci kanserdir tiroid kanserleri. Kadınlarda erkeklerden 4 kat daha sık görülmektedir hatta. Son yıllarda, özellikle son 30 yılda tiroid ultrasonografinin çok yaygın kullanılması, ultrasonografi eşliğinde iğne aspirasyon biyopsilerin çok yaygın yapılması ve tarama ve takiplerin daha sık yapılmasından dolayı son 30 yılda her 10 yılda bir %4'lük artış göstermektedir tiroid kanserleri. Ama mortalitesi, ölümcüllüğü bu oranda yükselmedi. O bakımdan çok fazla gündemde olmayan, diğer kanserlere göre mortalitesi, ölümcüllüğü düşük olduğu için çok fazla gündemde olmayan bir kanser çeşidi. Onun dışında tiroid kanserleri tüm tiroid nodüllerinin, tiroid içerisinde olan o minik uğurcukların yaklaşık %5'ini oluşturur. Yani tüm nodüllerin %5'i aslında tiroid kanseridir. O yüzden de takiplerde, bakımlarda mutlaka tiroidin ultrasonografik olarak da değerlendirilmesi gerekmektedir. Tiroid kanserleri sıklığı kan tetkikleriyle saptanamayan bir kanser çeşidi olduğu için genelde hastalarımızdan da duyduğumuz şekliyle tiroid hormon testlerim, tiroid kan tahlillerim hep normalde, hani bu kanser birden nasıl çıktı, nereden çıktı diye bir yakınma var. Tiroid fonksiyon testleri, tiroid hormonları veya kan tetkiklerinin bir normal gelir tiroid kanserli hastalarda. O yüzden de saptama açısından tiroid ultrasonografisinin yeri çok önemli. Tiroid kanserlerinin saptamada, tanıda. Sıklığı o yüzden son yıllarda çok daha artmış gibi gözükmekte. Çünkü artık çok daha fazla şekilde var olanları saptayabiliyoruz. Peki hocam, şimdi konuşmuşken belirtilerinden bahsetmek gerekirse, hani belirtileri nelerdir? Hastalar hangi şikayetlerle size gelir? Belirtileri. Tiroid kanserlerinin de belirtiler birçoğu ilk dönemde aslında belirti vermez. Çünkü genelde %80'i tiroid kanserlerinin kendi içinde çeşitleri var. %80'i düşük riskli gruplu kanserlerdir. Bu düşük risk gruplu kanserlerde saptamak, semptom vermeden saptama olasılığımız çok daha yüksektir. O yüzden genelde çok bir semptomumuz yok. Ama tiroid nodülü çok büyür, kanser olan tiroid nodülü çok büyürse, etrafa bası yapmaya başlarsa, trakeaya, özofagusa, nefes borusuna, yemek borusuna bası yapmaya başlarsa, yutkunma zorluğu, nefes almada zorluk, boyunda bir şişlik, boyunda bası belirtileri gibi semptomlar, öksürük gibi semptomlar verebilir. Bu semptomlar da çok spesifik semptomlar değildir. Yani tiroid kanserine çok özgü semptomlar değildir. Çok daha birçok değişik nedenlerden bu semptomlarda olabileceği için tiroid kanserine çok özgü, çok spesifik bir semptomumuz aslında yok. Zaten biraz önce de belirttiğim gibi tiroid kanserlerinin büyük kısmını genelde herhangi bir nedenle yapılan boyun ultrasonografileri sırasında veya endokrin muayeneleri sırasında tiroid ultrasonografi yaparken veya boyun şişliğiyle gelen hastalarda, nodül takibi yaptığımız hastalarda saptıyoruz zaten. Aslında hani semptomlar bambaşka şeylerin de belirtisi olabildiği için hani bunu aslında çok da göz ardı etmemek gerekiyor değil mi? Evet. Hani her riski düşünmek gerekiyor aslında. Hocam peki tiroid kanserinin çeşitleri nelerdir? Bir de özellikle tiroid kanserini tedavi ederken tedavisine, tanısının takibini hangi bölüm yapar? Tiroid kanseri çeşitlerine gelirsek 3-4 tane ana tipi ayırıyoruz tiroid kanserlerini. Bunlardan tiroid papiller kanserler var, tiroid foliküler kanserler. Bu iki grup zaten
Tüm tiroid kanserlerini yaklaşık %90-95'ini oluştururlar. Ve bunlar fonksiyonel tiroid kanserleridir. Tedavileri diğer çeşitlerden farklı seyreder, tedavileri ve takipleri. O yüzden fonksiyonel tiroid kanserleri bizim düşük riskli grupların zaten birçoğunu oluşturan kanserler. Bir de medüller tiroid kanserimiz var. Yaklaşık tüm tiroid kanserlerinin %5'ini kadar oluşturuyor, 3-5 kadarını oluşturuyor. Bunun tedavisi bir tık diğerlerinden, fonksiyonel tiroid kanserlerinden farklı. Çok daha nadir gördüğümüz, %1 olasılıkla gördüğümüz anaplastik tiroid kanserleri çok agresif seyirli, çok hızlı ilerleyen ve diğerlerinden çok farklı olan bir kanser çeşidimiz var. O zaten çok nadir bir kanser çeşidi, onu saymıyoruz. Bizim en çok gördüğümüz, en çok takip ettiğimiz fonksiyonel tiroid kanserleri, papiller ve folikülerler. Papiller ve folikülerler tedavi takipleri tamamen birebir, neredeyse aynı gider ve tüm tiroid kanserlerinin %90'ından fazlasını oluşturuyorlar. O yüzden tiroid kanseri dediğimiz zaman %95 ihtimalle fonksiyonel bir diferansiyel tiroid kanseridir. Bunların takip ve tedavilerinde klinik olarak endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanları tanıda, nodül takiplerinde, nodüllerin iğne aspirasyon biyopsisiyle değerlendirilmesinde, tanıda ve ameliyat öncesi değerlendirmede, ameliyat sonrası yine takiplerde endokrinoloji ve metabolizma uzmanı hastalıklar uzmanlarının yapması gerekmektedir. Evet. Peki teşhisi konulan hastaların tedavi süreci, tedavisi nasıl yapılır? Bu süreç nasıl ilerler? Tanıyı koyduktan sonra, yani tanıyı dediğim gibi ultrasonografik olarak tiroid bezini değerlendirmemiz gerekiyor. Arkasından nodül şeklinde gördüğümüz yapılardan iğne aspirasyon biyopsisi yapıyoruz. İğne aspirasyon biyopsisinden sonra gelen sitoloji raporu zaten bize %90-95 tiroid kanseri hakkında bilgi veriyor. Ve altın standarttır tanıda iğne aspirasyon biyopsisi. Altın standarttır. Bu dönemde tanıyı koyduktan sonra cerrahi planlaması yapmamız gerekiyor. Yani tiroid bezine yönelik bir cerrahi girişim. Tiroidektomi yapılacak. Tiroidektominin de kendi içlerinde çeşitleri var. Tüm tiroid bezinin alındığı tiroidektomi cerrahi ameliyat şeklimiz var. Sadece tek lobun, sağ lob veya sol lobun sadece tek lobun alındığı bir ameliyat önerebiliriz. Veya eğer ilk baştan ameliyattan da önce boyun da tiroidin dışında, tiroidin yakınlarındaki servikal, bölgesel lenf nodlarında da büyüme veya tiroid kanserine ait tutulum saptıyorsak, şüpheleniyorsak, tiroidle beraber servikal bölge, boyun bölgesindeki lenf nodlarında çıkartıldığı daha geniş bir ameliyat planlanabilir. Bu cerrahi planlamayı endokrinoloji ve genel cerrahi, endokrin cerrahisiyle ilgilenen genel cerrahi uzmanlarının beraber karar vermesi doğru, uygun olacaktır. Ameliyat, ilk basamak ameliyatımız, cerrahimiz olacağız. İlk basamak bu. Arkasından ameliyattan sonra gelen patoloji raporuna göre hastanın risk sınıflandırması yapıldıktan sonra yaşa göre, malinitenin risk tipine göre, yayılımına göre risk sınıflandırması yapıldıktan sonra uygun olan hastalarda, gereken hastalarda, hepsinde değil, radyoaktif iyot tedavisi de verilebilir. Radyoaktif iyot tedavisi öncesi işte bir diyet programımız var. Radyoaktif iyot tedavisini bir defada hasta bir kapsül veya bir sıvı şeklinde alıyor. 1-2 günlük hastanede takibi gerekiyor. Arkasından yine dediğim gibi ömür boyu takipleri yine endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanları yapıyorlar. Takiplerde yaptığımız şeyde fonksiyonel tiroid kanserleri için, diferansiye fonksiyonel tiroid kanserleri için tiroglobulin takibimiz var, tiroid fonksiyon testlerinin takibimiz var ve boyun bölgesinin ultrasonografik olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Cerrahiden sonraki tabii tedavinin bir diğer yönü de tabii hastanın ameliyatla tüm tiroid bezi çıkacağı için vücut tiroid hormonunu üreten organını kaybetmiş olacak. Bizim tedavide, takipte yaptığımız en önemli diğer bir noktada eksik olan tiroid hormonunu yerine koyma tedavileri.
replasman tedavileri yapıyoruz. Yani eksik olan hormonu biz tabletle dışarıdan takviye yapıyoruz. Bu da takibin tabii uzun dönemdeki en önemli ayağı. Sürekli kullanacağı bir ilaç olacak Ömür boyu artık. sürekli kullanacağı bir ilacı olması gerekiyor. Çünkü bir organını kaybetmiş olduğu için ömür boyu bu organın üretmesi gereken hormonu takviye olarak alması gerekiyor. Peki hocam, tiroid kanserinden korunmak için neler yapmalıyız? Risk faktörleri değerlendirildiği zaman açıkçası çok büyük veriler yok elimizde. En önemli bildiğimiz şeyler ailesel yatkınlığın dışında medüler tiroid kanserinde bu daha önemli. Sigara suçlanıyor. Bir de radyasyon. Son yıllarda belki de son 30 yılda belki de artmasının en önemli nedeni radyasyon maruziyeti. Çocukluk yaş döneminde herhangi bir nedenle alınan radyoterapiler veya baş boyun bölgesine uygulanan başka kanserler nedeniyle yapılan radyoterapiler, iş alanı nedeniyle yoğun radyasyona maruziyet, bunlar evet tiroid kanserlerinin risk faktörleri arasında. Takip ve tedavide de risk faktörlerinin değerlendirilmesinde de tiroid nodüllerinin öncelikle, çünkü tiroid kanserleri tiroid nodüllerinin %5'ini oluşturuyor. Tiroid nodüllerinin takibi çok önemli. Hocam, herhangi bir tarama testi var mı bununla ilgili? Ya da biz başka bir hastalık için size geldiğinizde rastlantısal olarak mı buluyoruz? Bazen belirti verebiliyor ama bazen de geç kalabiliyoruz. Herhangi bir tarama testi var mı? Tarama testi olarak tiroid fonksiyon testleri dediğim gibi tarama testi olarak kullanılmıyor tiroid kanserleri için. Çünkü tiroid fonksiyon testleri tamamen normal gelebilir tiroid kanserleri sürecinde. Sadece tiroid medüller kanserinde tarama testi olarak kalsitonin diye bir hormonumuz var, onu kullanabiliyoruz. Tanı ve takip döneminde, her iki dönemde de kullanabiliyoruz. Ama fonksiyonel tiroid kanserlerini taramada açıkçası tiroid ultrasonografi, yani risk faktörünüz varsa, nodülünüz varsa tiroid ve boyun ultrasonografisiyle tarayabiliyoruz. Peki, çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Banu Kale ile tiroid hastalıkları ve tiroid kanseriyle ilgili çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sunar.